Düşünün ki televizyondaki bir talk show programında stüdyoda seyircisiniz. Konuklardan biri iblis tarafından ele geçirilmiş bir genç kız. Ve program giderek tuhaflaşmaya başlıyor. Bu genç kızla ilgilenen bir doktor var. Please welcome Dr. June Ross Mitchell and Lily, the young subject of the book, Conversations with the Devil. I really don't think it's a good idea, Jack. She's becoming more unpredictable. That's a good thing. That's why we still do light. Konuklardan biri de sihirbazlık numaraları yapan bir adam ve o genç kızın ele geçirilmesinin tamamen bir düzmece olduğunu savunuyor. Bu talk show 1977 yılının Cadılar Gecesi gününde gerçekleştiriliyor. Sunucu Jack Delroy, karısını kaybettikten sonra programının da düşüşe geçmesiyle birlikte bayağı bunalıma girmiştir ve tekrar reytingleri toparlamak için bu konukları davet etmiştir. Ladies and gentlemen, please stay tuned for a live television first as we attempt to commune with the devil. Avustralyalı yönetmen kardeşler Cameron ve Colin Keynes işte bu ilginç hikayeyi bize bir sahte belgesel gibi sunuyorlar. Sadece bu da değil tabii. Korku sinemasına son yarım asırda damgasını vuran birçok öğeyi de bir araya getirmişler. Mesela parapsikoloji, kötü ruh tarafından ele geçirilme, şeytani tarikat, şöhret uğruna ruhunu satma gibi. Yani bir televizyon programı süresince size korku sinemasının son yarım asrının özetini veriyorlar adeta. Lily, can you hear me? Good to see you again, Jack. Lily, return to me. Kendi adıma bu show benim üzerimde etkili olmadı. Çünkü bir noktadan sonra grafik şiddeti kullanıyorlar ve bu da hikayenin gerçeklik etkisini son derece zayıflatıyor. Yönetmenleri tek mekanda korku filmi çektikleri için maharetli kabul edebiliriz. Ancak çok sayıda bilinen unsurları kullandıkları için seyirci üzerinde çok da fazla etkili olamadıklarını düşünüyorum. Şeytanla Bir Gece sıkılacağınız bir film değil ama sabun köpüğü gibi düşünebiliriz. You get out there, Mr. Midnight, and you knock him dead.